denk değildir C olduğunu kabul edelim arkadaşlar. C'de kimin elemanı olsun? Kompleks sayılar. Birinci bunu kabul edelim. Zaten kabul etmişiz aslında. Biz yine de kabul edelim. Olsun dediğiniz zaman zaten o artık onu kabul etmeye ihtiyacınız yok. Buraya ise deseydi o zaman siz şey yapardınız. Kabul etmeniz gerekirdi. Ama burada olsun dediği için zaten teoremin başında olsun demiş. Bu durumda P'nin C'de en az bir tane kökü var. Şimdi böyle ispatlarda genelde biz tam tersini kabul ederiz. Tam tersini kabul edip sonra çelişkiye varmamız gerekiyor. Neyi kabul edeceğiz o zaman? PZ'nin C'de bir kökü olmaz. Yani bir kökü olmaz. Kök ne demekti? Aslında P'nin C'de en az bir kökü demeyelim biz buna. PZ eşittir sıfırın diyelim. Çünkü daha şey olur. PZ eşittir sıfırın diyelim. Polinomun eğer polinom diye yazarsak polinomun sıfır yeri dememiz gerekiyor. Biz PZ eşittir sıfır diyelim. Ya da PZ eşittir sıfır denkleminin diyelim daha güzel olur. PZ eşittir sıfır denkleminin o zaman şunu da öyle yazalım. PZ eşittir sıfır denkleminin C'de bir kökü olmasın. Bu da ne demek aslında? PZ eşit değildir sıfır, eşit değildir sıfır olsun. Nerede? Her Z eleman C için. Yani PZ'nin sıfıra asla eşit olmadığını ne yaptık? Kabul ettik. Buna benzer bir tane şeyiniz var mı aslında? Fonksiyonunuz var mı hiç bildiğiniz? E üzeri Z mesela hiç sıfır olur mu? E üzeri Z hiç sıfır olur mu? Yani herhangi bir Z sıfırda E üzeri Z sıfır eşittir sıfır mıdır? Bunu bir düşünün bakalım. Olur mu olmaz mı? Ben olmayacağını düşünüyorum. E üzeri X olur mu? E üzeri X olmazsa E üzeri Z de olmaz herhalde. Olur mu ya da? Bir düşünün bakalım. E üzeri Z olur mu? Sıfıra eşit olur mu? Oluyor mu? Var mı bile? Olamaz. Emin misiniz? Bir düşünün. Çünkü bu E üzeri Z'nin siz E üzeri X cos X artı I çarpı sinüs X olduğunu biliyorsunuz. Şimdi reel kısmı E üzeri X çarpı kosinüs X, imajiner kısmı E üzeri X çarpı sinüs X. Aslında soru şuna benziyor. Herhangi bir x değeri için bir yere y yazacaktım galiba. Biz yanlış yazdık. X artı i'ye. Şu y mi olacaktı? X artı i'ye. Evet, şurası y olacaktı. Şu da y olacak. Evet. Aslında şuna benziyor. Yanlış yazdım. Şuna benziyor. E üzeri x'lerin zaten sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz. Bunlar zaten sıfırdan farklı. O zaman soru şu. Herhangi bir y değeri için, y eleman r için kosinüsle sinüs aynı anda sıfır olur mu? Çünkü aynı anda sıfır olması lazım ki bu sıfır olsun. Aynı anda sıfır olursa kosinüs y ile sinüs y olur mu? Aynı anda sıfır olur mu? Birbirine eşit değil de sıfır olur mu? Birbirine eşit olduğu 45 derece var. Olmayacağını biliyorsunuz aslında. Aynı anda sıfıra eşit olamaz. Bu yüzden bu e üzeri z de ne olamayacaktır? Sıfıra eşit olamayacaktır. Şimdi geri dönelim buna. Pz farklı sıfır olsun dedik. Şimdi bu bir polinom. Polinomu nasıl yazarız? an çarpı z üzeri an eksi 1 çarpı z üzeri n eksi 1 artı nokta nokta bir tane a birimiz var burada çarpı z, en sonunda da a0 var. Şimdi bu en ince dereceden bir polinom, en büyük eşit 1 olsun ve şunu kabul etmiştik, pz sıfırdan farklı. Şimdi ben Liouville teoremini kullanmak istiyorum. Şimdi Liouville teoremini kullanmak istediğim zaman şunu yapmam lazım. Bir tane fz tanımlayacağım. Neden tanımlayacağız? Amacımız pz'nin bir polinom olamayacağı üzerine. PZ'yi polinom aldık ama çelişki elde etmeye çalışacağız. Çelişki elde edebilmem için PZ'yi sabit fonksiyon olarak bulursam, Liouville teoremi bana onu söylüyor çünkü. Liouville teoremini görüyorsunuz. Sabit fonksiyon sonucunu veriyor. Sabit fonksiyon olduğunu bulursam bu bana çelişki verecek. Şimdi bunu 1 bölü PZ diye tanımladım. 1 bölü PZ'yi yazarsanız o zaman bunu 1 bölü AN Z üzeri N sonuna kadar gittiniz. A1 Z artı A0 diye yazdınız. Fonksiyonu tanımlayalım. Şimdi Liouville teoremini kullanmak istiyorsanız onun şartlarını sağlattırmanız lazım. Yani f'in üzerinde bunu yapmak istiyoruz. Tanımlayalım diyelim. Liouville teoreminin iki tane koşulu var. Birincisi, o fonksiyonun sınırlı olduğunu göstermemiz lazım. İkincisi, tam olduğunu göstermemiz lazım. Şimdi Meltem'le konuşurken şunu söylemiştik. Bütün polinomlar neydi? Tam fonksiyonlar. Doğru mu Meltem? Bütün polinomlar tam fonksiyondur. Bu polinom, şuradaki gördüğünüz polinom tüm C'de Pz tüm C'de nedir? Analitiktir. Herhangi bir Pz. Değil mi? Herhangi bir Pz polinomu tüm C'de analitiktir. Şimdi soru şu. Ben bunu böldüm. 1 bölü Pz analitik olur mu?
Eğer payda sıfırsa, bu sıfıra eşit olursa o zaman antiklik olamaz 1 bölü pz. Ama biz ne kabul ettik hatırlarsanız? Pz'nin sıfırdan farklı olduğunu kabul ettik. O halde bir pz sıfırdan farklı olduğu için denk değildir sıfır diyorum. Bu tüm z'ler için, z eleman c'ler için sıfırdan farklı olduğunu söylüyor. Olduğunu kabul ettiğimizden dolayı 1 bölü pz dediğimiz şey o zaman tüm c'de analitiktir. Yani tam fonksiyondur. O halde 1 bölü pz fz'ye eşit olduğundan fz tam fonksiyondur. Şuraya nokta koyayım. Şuraya da bir o halde koyalım. O halde fz tam fonksiyon. Tamam. Liouville teoreminin birinci koşulu olan tam fonksiyonluk gösterildi. Şimdi sınırlılığa gelelim. Sınırlılığı nasıl göstereceğiz? Onu da tanıma gideceğiz arkadaşlar. Tanıma gittiğimiz zaman fz'nin mutlak değeri ya da modülü 1 bölü, şimdi burada z üzeri n var. Şu z üzeri n'i dışarı attığımı ya da z üzeri n parantezini aldığımı varsayalım. Geri kalan şeyin içinde kalsın. Buraya ne yazacağım? A üzeri n eksi 1 z üzeri z yazacağım. Buraya a n eksi 2 z üzeri z kare yazacağım. Bu nokta diye devam edip en sonunda a 0 bölü z üzeri n diye ben bunu ne yapabilirim? Yazabilirim. Burada neyi kullandık? A çarpı b'nin mutlak değeri. Mutlak a çarpı mutlak b'yi kullanmış olduk. Z üzeri n'i ne yaptık? Dışarıya attık arkadaşlar. Z üzerini dışarıya attık. Şimdi ben eğer burada z'yi sonsuza gönderdiğim zaman, mutlak z'yi sonsuza gönderdiğim zaman. Şimdi siz zaten sonlu bir aralıkta biz pz'nin zaten sonlu olduğunu biliyoruz. Çünkü bu bir polinom olduğu için pz sonludur. Ya da sınırlıdır. Sonlu bir aralıkta sınırlıdır. Tamam mı? Bunu biliyoruz. Ama biz sonsuzda ne olduğunu bilmiyoruz. Sonsuzda pz'nin ne olduğunu bilirsem fz'nin de ne olacağını bilirim. Tamam mı? Şimdi z'nin modülünü biz sonsuza gönderdiğimiz zaman ister istemez z ya artı sonsuza gidecek ya da eksi sonsuza gidecek anlamına geliyor. Biz bunu böyle de tanımlayamıyoruz aslında. Z'nin artı sonsuz, eksi sonsuz. Neden öyle tanımlayamıyoruz? Çünkü bir reel sayı değil aslında bu. Şimdi neden yapamıyoruz? Şimdi z'nin artı sonsuz, eksi sonsuza gitmesi şu anlama geliyor. Bu tarafa gitmesi anlamına geliyor. Ama z'yi biz bu reel sayı olmadığı için şöyle de gidebilir, böyle de gidebilir, böyle de gidebilir. Şöyle de gittiği zaman z'nin biz sonsuza gittiğini söyleyebiliyoruz. Öyle değil mi? O yüzden mutlak z'yi sonsuza gönderiyoruz. Şimdi mutlak z'yi sonsuza gönderdiğimiz zaman şunu sıfıra gideceğini zaten biliyoruz arkadaşlar. Bu da sıfıra gider. Bu da sıfıra gider. Kala kala bu nereye gidecek? an sabit, bu da sonsuza gittiğini biliyoruz. Bunu şöyle yazabilirsiniz. Mutlak z'nin n'inci kuvveti. 1 bölü o zaman ne olacaktır? An çarpı sonsuz. Bu da bize onun sıfıra gittiğini söylüyor. Şimdi fz'nin normu sonsuzda sıfıra gittiğine göre diğer yerlerde de sınırlı olacak. Çünkü biz biliyoruz ki pz'miz sınırlı, diğer z'nin sınırlı olduğu yerlerde, sonsuza gitmediği yerlerde diyelim. Sınırlı olacağı için fz sınırlı olacaktır. O halde buradan fz ne diyebiliriz? Sınırlıdır diyebiliriz. Başka bir şey daha var mesela. Başka bir şekilde de gösterebilirsiniz. Pz sıfırdan farklı olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu mutlak pz'nin sıfırdan büyük olduğunu gösterir. Eğer bunu 1 bölü diye alırsanız 1 bölü pz 1 bölü sıfırdan küçüktür. 1 bölü sıfır ne demek? Sonsuz demek. Buradan da görebilirsiniz. Ama bu işlemler biraz daha formal işlemler değil. 1 bölü pz'nin normu da fz'nin normuna eşitti. Fz'nin normu ne oldu? Sonsuzdan küçük oldu. Sonsuzdan küçük demek bir tane m sayısıyla sınırlandırılabiliyor anlamına geliyor. Bu da fz'nin sınırlı olduğunu gösteriyor. Şimdi fz sınırlı olduğunu, fz'nin modülünün sınırlı olduğunu gösterdik. Kendinin sınırlı olduğunu söyledik bir nevi. Diğer yandan tam olduğunu söyledik. Bu bize ne verecek şimdi? Liouville teoremi gereğince. Şunu bir dakika uzatayım. Şeyin sonuna geldim zaten. Diğer derse geçeceksiniz arkadaşlar. Unutmayın. 5 dakika uzattığımı varsayın. Kapatacağım zaten şunu ispat ettikten sonra. Liouville teoremi gereğince bu fz ne olacaktır? Liouville teoremi ne diyordu? Tam olduğunu buldun. Sınırlı olduğunu buldun. O zaman senin fonksiyonun sabit olmak zorunda. Fz sabit fonksiyondur. Şimdi fz'yi biz 1 bölü pz diye tanımlamıştık. Şimdi sabit fonksiyonsa bu, pz'nin sabit olmaktan başka bir şey olamaz. Anlaşıldı mı? Mesela buradan 1 bölü c dersen zaten pz'de 1 bölü c çıkacaktır. Bu da onun sabit olduğunu söyler. O halde bu bir nedir? Bu bir contradiction dediğimiz İngilizce'de
ne? Çelişkidir. Nereden vardık çelişkiye? Çelişkiye şuradan vardık. PZ'nin PZ eşittir sıfırın C'de bir kökü olmasın demiştik. Ve ne elde ettik? Bir çelişki elde ettik. O zaman PZ'nin neyi varmış? En az bir tane kökünün PZ eşittir sıfır denkleminin en az bir kökünün olacağını ne yapıyoruz? Söylememiz gerekiyormuş. Tamam mı? Bu teoremin